Güneşli bir kış sabahından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz kamp çadırları. Kamp çadırı alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bunlar olacak. Barınma insanoğlunun temel ihtiyaçlarından en önemlilerinden bir tanesidir. Doğada da barınma için kullandığımız temel malzeme kamp çadırıdır. Peki böyle önem arz eden bir ekipman alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu sorunun cevabını kendimize soracağımız sorulardan bulabiliriz. Öncelikle alacağımız çadırın kaç kişilik olduğunu belirlememiz gerekiyor. Sonra bu çadırı hangi mevsim ve hava şartlarında kullanacağımızı belirlememiz gerekiyor. Kendimize soracağımız bir diğer soru hangi tip çadır alacağımızdır. Çadırımızın ağırlığı ne kadar olacak? Kurulumu kolay mı olacak? Zor mu olacak? Hangi vasıtayla taşıyacağız? Ve özel olarak ekstra çadır içerisindeki isteklerimiz ne olacak? Siz bu soruları kendinize sorarken ben bu başlıkları biraz daha açmak istiyorum. Arkadaşlar, yukarıda saydığım özellikler kişiden kişiye değişeceği için seçeceğimiz çadır da kişiden kişiye değişkenlik gösterecektir. O yüzden bu soruların cevabını iyi düşünmemiz gerekiyor. Bu değişkenliklerin başında kendimize soracağımız ilk soru kaç kişilik bir çadır alacağımızdır. Eğer yalnız başınıza gidiyorsanız bir kişilik veyahut da iki kişilik çadır almanızı, ailenizle ve arkadaşlarınızla kalabalık bir şekilde kamp yapıyorsanız alacağınız çadır biraz daha büyük olması gerekiyor. Kişi sayısı arttıkça çadırın hacmi ve ağırlığı artacaktır. Bu da çadırı seçmemizde önemli bir etken. Benim kendi çadırım Husky Flame 2. Onunla alakalı da bir tanıtım videosu çekeceğim. Sadece bir yılı tamamlamayı bekliyorum. Her mevsimde kullanmak istedim. Bu başlık altına anlıyoruz ki kişi sayısını belirleyin ve tercihinizi ona göre yapın. Kendinize soracağınız en önemli sorulardan bir tanesi de ben alacağım bu çadırı hangi mevsimde, hangi şartlar altında kullanacağım? Bu birinci soru kadar önemli bir sorudur. Çünkü genelde insanlar burada hata yapıyor. İhtiyacı olmayan özellikteki çadırları alıp o çadırları o şartlarda kullanmayıp fazla ücret ediyorlar ve çadırın hakkını maalesef veremiyorlar. Çadırları iklim şartlarına göre 3 başlık altına toplayabiliriz. 3 mevsim çadır, 4 mevsim çadır ve 5 mevsim çadır. Eğer siz dostlar kampta görsün, biz de her şey keyfine derseniz alacağınız çadır 3 mevsim çadır. İlkbahar, yaz, sonbahar. İlkbaharın ve sonbaharında sıcak günlerinde kullanabileceğiniz, rüzgar direnci, yağmur direnci çok olmayan, genellikle tek katmanlı olan, içerisinde ayrı bir cibinliği olmayan çadırları tavsiye ederiz. Bu çadırlara biz 3 mevsim çadırı diyoruz. 3 mevsim çadırlar tek katmanlı olduğu için içerisinde yoğunlaşma olabiliyor. Yoğunlaşma olunca da üzerinize şıp su damlacıkları gelebilir. O yüzden çok zor şartlarda 3 mevsim çadırları tavsiye etmiyorum. Canını seven ekstrem şartlarda 3 mevsim çadır kullanmasın diyebiliriz. 4 mevsim çadırlara gelince 3 mevsim çadırlardan ekstra kışında çadır kurabileceğiniz bir çadır tipidir. 4 mevsim çadırlar Türkiye şartlarında ihtiyacınızı çoğu yerde karşılar. Ben de daha önce ekstrem şartlarda 4 mevsim çadırda kaldım. Kendinize göre tedbirlerinizi alıp kalabilirsiniz. Zemini çok güzel seçersiniz. Gerdirmeyi çok güzel yaparsınız. Rüzgarı kesecek küçük setler oluşturursunuz. Bu şekilde kalabilirsiniz. 4 mevsim çadırlar 3 mevsim çadırlara göre rüzgara ve yağmura daha dayanıklı. Genelde çift katmanlı olurlar. Bazılarında kara tekleri de mevcuttur. Sağlam bir tenteye sahiptir. 8000 mm'ye kadar su geçirmezlik özelliği vardır. Eğer bu saydığım özellikler yine de ihtiyacınızı karşılamıyorsa geldik biraz daha zor şartlar için üretilmiş 5 mevsim Expedition çadırlara. 5 mevsim çadırlar, 4 mevsim çadırlar artı zor şartlar diyebiliriz. Eğer yüksek irtifada kamp yapıyorsanız, aşırı yağmur, aşırı kar, aşırı rüzgar altında kamp yapıyorsanız ve sınırlarınızı zorluyorsanız size güçlü bir kamp çadırı gerekiyordur. 5 mevsim çadır ihtiyacınızı karşılayacak. 5 mevsim çadırların diğer tip çadırlardan farkı artık poller daha kuvvetli. Artık tentenin su ve rüzgar geçirmezliği daha yüksek, iyi bir havalandırmaya sahip bir çadırdır. Ben sınırları zorlayacağım, 5 mevsim çadırın hakkını vereceğim, biraz daha fazla paraya kıyacağım, bir sefer olsun tam olsun diyorsanız o zaman 5 mevsim çadırlara bakabilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer başlıkta çadır tiplerinden bahsettik. Ham maddelerine göre farklı tipte çadırlar mevcuttur. Bunlar plastik, bez, kıl, üçgen, kubbe, jeodezik, otomatik, şişme, tünel diye sayabiliriz. Yani bu çadırlar kullanılan malzemeye göre değişkenlik gösteriyor. Bunları teker teker açıklayıp sizi ansiklopedik bilgiye boğmak istemiyorum. Arkadaşlar çadırı sadece uyumak için de kullanabilirsiniz. Ben içerisine gideyim, otel konforu gibi konfor oluşturayım derseniz bu amaçla da kullanabilirsiniz. Ben genelde çadırı uyumak için kullanıyorum. Çadırımın içerisinde hareket kabiliyetim çok kısıtlı. Ama son zamanlarda biliyorsunuz kıl çadırlar mevcut, araçüstü çadırlar mevcut. Bunların işleri biraz daha geniş. Kilogram bazında vurduğunuz zaman 40-50 kilo ağırlıkları var. Burada da az sonra geleceğimiz konuya değinmek istiyorum. Siz çadırı nasıl taşıyacaksınız? Bisikletinizle mi taşıyacaksınız? Ayaklarınızla mı taşıyacaksınız? Aracınızla mı taşıyacaksınız? Burada önemli faktör bu.
Ben yine genel olarak size çadır tipleri hakkında bilgi vermek istedim. Bu da kamp çadırı tercih ederken sizi fikir sahibi yapacaktır. Arkadaşlar, demin de söylediğim gibi alacağınız çadırın kullanım alanı çok önemli. Siz yürüyüşlerde kullanmak için bir çadır aldığınız zaman hafif bir çadır almanız gerekiyor. Çünkü uzun yolda sizi çok fazla yorar. Eğer ben aracımın arkasına koyup istediğim yere taşıyıp birkaç gün hiç kıpırdatmadan çadır kampı yapmak istiyorum derseniz ona göre bir çadır alabilirsiniz. Ağırlık sizin için önemli değildir. Neticesinde arabayla taşıyorsunuzdur. Yani burada demek istediğim, ulaşım yöntemi çadır seçmek için önemli bir etkendir. Ulaşım yönteminizi belirleyin. Çadırınızı ona göre seçin. Bahsettiğim çadırların kilogramları farklı ve kurulumları da farklı. Bazı çadırlar 3 dakika ile 5 dakika arasında kurulabilirken bazı çadırları kurmak için yarım saat, belki 1 saatinizi ayırabilirsiniz. Bu da aldığınız çadırın kurulum yöntemine göre değişkenlik gösterir. Bir de belirtmeliyim ki bazen denk geliyor ucuza satılan yuvarlak şeklinde çadırlar mevcut. Atıyorsunuz, kendi kuruluyor tarzında. Arkadaşlar, bu çadırlar sağlıklı değil. Paranızı çarçur etmenizi tavsiye etmem. İhtiyacınızı karşılamaz. Sadece sahilde, içerisinde en fazla üzerimizi değiştirebileceğimiz çadırlardır. Tabiatta sizi yarı yolda bırakırlar. Bu tarz çadırlar hatta kamplardan soğumanıza bile sebep olabilir. Genelde etrafımızda kubbe tipi çadırlar görüyoruz. Bu çadırlar çok tercih ediliyor. İçerisinde biraz daha rahat hareket edebilirsiniz. Kubbe tipi çadırları tavsiye ederim. Bu arada çadır kurulumundan bahsetmişken, eğer kampa ilk defa gidiyorsanız aldığınız çadırı birkaç kez evinizin salonunda kurun. Sizin için faydalı olacaktır. Bu saydığım özelliklerin yanında daha birçok özellik sayabiliriz. Şu anda aklıma gelen bagaj kısmı ve kapı kısmı. Kendim edindiğim tecrübelerden bagaj bence çadır için olmazsa olmaz. Eğer ki kamp yaptığınız bölgede kırağı yağar, yağmur yağar, eğer eşyalarınızı koyacağınız bir bagaj yoksa, eşyalarınız fazlaysa, çadırın içerisine sığmıyorsa bu sizin için büyük problem. Sabah kalktığında kimse ıslak bir ayakkabı giymek istemez. Eşyalarınızın ıslanmasını engellemekle beraber aynı zamanda da eşyalarınızı koruyabilirsiniz. Mesela ola ki kamp alanınıza yaban hayvanı gelir, ayakkabınızı veya eşyanızı alabilir, zarar verebilir. Bagajın faydalarından bir tanesi de eşyaları korumanıza yardımcı olur. Maalesef benim çadırımda olmayan, eğer çadırda 2 kişi kalıyorsanız belki sizin de ihtiyacınıza göre tercih edeceğiniz bir diğer özellik çadırınızın çift girişli olması. Bir çadırın çift girişli olmasının ne gibi avantajı olur derseniz, arkadaşlar, outdoor etkinliklerinde uyku çok önemli. Güzel bir uyku çekesiniz ki yarın sabah dinç ve dinamik bir şekilde kalkabilirsiniz. Ben daha önce birçok kez eksikliğini yaşadım. 2 kişi çadıra giriyoruz. Ola ki arkadaşınızın bir ihtiyacı oluyor ve gece kalkmak zorunda kalıyor. Eğer tek kapı varsa muhtemelen uykunuz bölünecek veyahut da sizin bir ihtiyacınız olduğunda arkadaşınızın uykusu bölünecek. Eğer çift giriş olursa o kendisine yakın kapıdan çıkar, siz kendinize yakın kapıdan çıkarsınız ve uykunuz bölünmemiş olur. Bununla birlikte ola ki çadırı acil bir şekilde terk etmeniz gerekirse çift kapı her zaman avantajlıdır tek kapıya göre. Çıkmak istediğiniz yöne doğru bir yönden tehlike gelebilir, öteki yönden çıkabilirsiniz. Bu da çadır tercih ederken sizin için önemli bir etken olabilir. Bunun yanında küçük teferruatlar var arkadaşlar. Maalesef ülkemizde çok yaygın değil, yeni yaygınlaşıyor. Benim kendi yaşadığım muhitin etrafında gidip çadırı deneyip kurulu bir şekilde görüp alma imkanım yok. Eğer böyle bir imkanınız varsa kesinlikle gidin, görün, kurun, içerisine uzanın, yatın, boyutlarına bakın ve o şekilde çadır alın. Eğer böyle bir imkanınız yoksa benim gibi internet üzerinden almanız gerekiyor. Almadan önce de alacağınız çadırla alakalı bir tanıtım videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Küçük teferruatlar var dedim. Bunlar mesela çadırın içerisinde bulunan askı aparatları. O da ki bir gece lambanız var. Çadırın içerisinde bir askı aparatı varsa oraya kolaylıkla o lambanızı asıp çadırın içerisinde rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Bu askı aparatlarına çakı ve benzeri eşyalarınızı asabilirsiniz. Bir diğeri yan cepler. Benim çadırımda da mevcut. Kimliğimi, cüzdanımı, telefonumu, powerbank'imi koyduğum küçük çadır içi cepler mevcut. Bu özellikleri kullanmak istiyorsanız çadır alırken özellikler kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. Birkaç kez tekrarlamıştım arkadaşlar. Çift katmanlı, tek katmanlı çadırlar. Maalesef tek katmanlı çadırlarda sıcak hava ve soğuk hava temas edince yoğunlaşma meydana geliyor ve üzerinize su damlıyor. Eğer ki hava şartları kötüyse bu su damlacıkları buz oluyor ve durum hipotermiye kadar gidiyor. Çift katmanda ise dış tente ile iç tente arasında bir hava boşluğu oluyor. Bu hava boşluğu da
terlemeyi engelliyor. Tabii bunun için çadırınızı iyi bir şekilde germeniz gerekiyor. O yüzden tavsiyem tercihinizi çift katmanlı çadırlardan yana kullanın. Terlemeyi engelleyecek bir diğer özellik çadırlarda bulunan havalandırmalar. Havalandırmalarla beraber içerideki hava sirkülasyonu sağlanarak terleme engelleniyor. Bu da içeride daha rahat bir şekilde istirahat etmenize sebep oluyor. Bir diğer özellik ise pollerin kaliteli olmasına dikkat edin. Yine aksesuarlardan bir tanesi kara tekleri. Kendi çadırımda da mevcut. Çok rüzgarlı yerlerde, karda, yağmurda kullandım. Kara tekleri zor şartlar için gayet faydalı. İçeri rüzgar gelmesini engelliyor. Genelde yazın kullandığım zaman kara teklerini katlayarak içeriden alt taraflardan hava girmesini sağlıyorum. Arkadaşlar geldik çadırın rengine. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Fakat açık renkli çadırlar içeriye çok fazla ışık aldığı için bazen sizi rahatsız ediyor olabiliyor. Benimki kendi çadırım koyu yeşil. Tabii ki renkler ve zevkler tartışılmaz. Belki fotoğraf çektirmek için sevdiğiniz renkli bir çadır almak istiyor olabilirsiniz. Ben tabiatla uyumlu olsun diye yeşil renkli bir çadır aldım. İçeriye çok fazla ışık almıyor. İçeriye ışık alması sizi çok fazla rahatsız etmezse istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Arkadaşlar genel olarak çadırlardan bahsettim. Umarım kendinize uygun çadırı alıp onunla güzel kamplar yaparsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.